İnsanlığın varoluşundan beri süregelen en derin arzularından biri, belki de en temel dürtüsü, yaratıcısıyla bir bağlantı kurmak, onu hissetmektir. Bu sadece inançlıların değil, her insanın içinde bir şekilde yankılanan, bazen bilinçli bazen bilinçaltı bir hasrettir. Peki her şeye kadir, her yerde hazır ve nazır olan, bize şah damarımızdan daha yakın olduğu söylenen Tanrı, neden bazen bu kadar uzak hissettiriyor? Neden onu görmek veya hissetmek için bu kadar çabalıyoruz? Bu denli bir arayış içindeyiz. Bu kanalda cesur sorular sormaktan, derinlere inmekten çekinmiyorum. Hatta çoğu zaman kendime sorduklarımı sesli bir not defteri gibi size aktarıyorum. Her sorunun net bir cevabı, salt doğrusu olmuyor. Ancak bugün burada pek çoğumuzun içten içe hissettiği, ancak dile getirmekte zorlandığı bir soruyu masaya yatıracağım. Tanrı bize neden uzak hissettiriyor? Bu soru sadece felsefi bir merak değil, aynı zamanda kişisel bir hissiyatın dışa vurumu. Tanrı'nın varlığına inanırken bile onu günlük hayatımızda, kalbimizde, ruhumuzda nerede hissedeceğimizi sorguluyoruz. Özellikle İslam'ın katı kuralları olan bir din, bir hukuk, anayasa, hatta medeni kanun olması bu mesafeyi daha da belirginleştiriyor gibi görünüyor. İnsanların Tanrı'yı hissetmek istemesi, onun varlığına dair bilişsel bir kabulün ötesinde, duygusal ve deneyimsel bir arayışı da işaret etmektedir. İslam'ın kanun ve siyaset olarak netliği, zihinsel olarak Tanrı'nın iradesini anlamayı sağlarken, bu kurallar bütünü bazılarımız için kişisel ve duygusal bir yakınlık hissini otomatik olarak sağlamayabilir. Bu durum, modern insanın soyut kavramlarla kurduğu ilişkinin, somut deneyimlerle kurduğu ilişkiden farklı olmasından kaynaklanabilir. Duygusal tatmin arayışı sadece zihinsel bir kabulle giderilemeyebilir. Bu nedenle uzaklık hissi, Tanrı'nın ontolojik uzaklığından ziyade bizim onu deneyimleme biçimimizdeki bir boşluktan kaynaklanabilir. Yani bilgiye dayalı bir yakınlık varken hissedilen bir yakınlık eksikliği olabilir. Bu sadece teolojik bir mesele değil, aynı zamanda derin bir insan psikolojisi ve maneviyat meselesidir. İnsan sadece akıl ve mantıkla değil, kalp ve duyguyla da tatmin arar. Tanrı'nın kanunları akla hitap ederken, ona duyulan hasret kalbe hitap eder. Bu iki boyut arasındaki uyumsuzluk, uzaklık hissini tetikleyebilir. Ayrıca Tanrı'nın insan ile araya koyduğu bir aracısının olmaması, İslam'ın temel bir prensibidir ve amel ve niyet gibi bireysel sorumluluğu ön plana çıkarır. Bu aracısızlık, bireyin Tanrı ile olan ilişkisinde tüm yükü kendi omuzlarına alması anlamına gelir. Başka dinlerdeki ruhban sınıfı, azizler veya aracı figürler, bireyin Tanrı ile olan ilişkisindeki manevi yükünü hafifletebilirken, İslam'da doğrudan muhataplık, kişisel çabanın ve sorumluluğun ağırlığını artırır. İşte bu ağırlık bazen uzaklık hissi olarak tezahür edebilir. Çünkü birey kendi çabasıyla bu doğrudan bağlantıyı kurmak, bu sorumluluğu taşımak ve bu yakınlığı sürdürmek zorundadır. Bu durum kişisel yetersizlik hissiyle birleştiğinde Tanrı'nın uzak olduğu algısını güçlendirebilir. Aracısızlık bir lütuf olarak algılanır ancak büyük bir sınavdır. Lütuf denir. Çünkü kişi doğrudan erişim sağlar. Ellerini açar, başını secdeye koyar, dualar eder. Hristiyanlıktaysa pişman olursun ve günah çıkarırsın, itiraf edersin ve birileri seni dinler. İslam'da tövbe kavramı vardır. Suistimale açıktır. Bugün kendini din adamı olarak tanımlayan kişiler, sapkın düşüncelerini tövbeye sığdırmıştır. Ama insan, tövbe ederken de yalnızdır. Bu bir nevi sınavdır. Çünkü bu denli birebir erişimi sürdürmek için sürekli kişisel bir çaba, bilinç ve sorumluluk gerektirir. Bu sınavın zorluğu insanda uzaklık hissi olarak yorumlanabilir. Genel teistik anlayışa göre Tanrı, dinler gönderen, dünyayı etkileyen, mevcut ve aktif bir varlıktır. Bu tanım, onun yakın olması beklentisini doğurur. Ancak eğer Tanrı'ya inanma ve ona dayanma ihtiyacı insanda yaratılıştan varsa, bu içsel bağın varlığına rağmen hissedilen uzaklık derin bir çelişki yaratıyor.
Bu durum uzaklığın Tanrı'nın kendisinden kaynaklanan nesnel bir gerçeklikten ziyade, insanın onu deneyimleme, algılama veya bilme biçimindeki zorluklardan kaynaklanan öznel bir his olduğunu düşündürmektedir. Bu video, bu beklenti ile hissedilen uzaklık arasındaki gerilimi keşfetmeye odaklanacak. Amacım, herhangi bir şeyi reddetmek olmadığı gibi bir kabulleniş de değildir. Aynı zamanda video cevap bulma amacı da taşımıyor. Bir savunma değil, bir arayış, bir sorgulama. O yüzden şimdi biraz daha derine inip böyle bir arayış için İslam felsefesine ve İslam hukukuna yoğunlaşalım. Tanrı'yı, Allah'ı, Rabbi, El-İlah'ı tanıyalım. İslam inancının temel direği Tanrı'nın mutlak aşkınlığıdır. Yani O, yaratılmış hiçbir şeye benzemez, akıl ve duyuların ötesindedir, insan kavramlarının dışındadır. Bu söylem, Tanrı'yı tenzih edici bir dille anmaktır. Tenzih kelimesi, kusurlardan uzak tutma, arındırma anlamına gelir. Dini terminolojide ise, özellikle Allah'ın tüm eksikliklerden, kusurlardan, maddi ve beşeri özelliklerden arınmış, yüce ve benzersiz olduğu inancını ifade eder. Günlük hayatımızda birilerine olumsuz söylemlerde bulunurken, "Seni tenzih ederim," deriz. Yani, "Seni bu kusurlardan arındırıyorum, ayrı tutuyorum, sen buna dahil değilsin," demiş oluyoruz. İşte Allah için de tenzih, onun benzersizliğini ifade eder. Farabi ve İbn Sina gibi İslam filozofları Tanrı'yı zorunlu varlık olarak tanımlarlar. Yani varlığı kendinden olan, diğer tüm varlıkların kaynağı olan mutlak bir varlık. Onlara göre Tanrı'dan varlığın meydana gelişi bir taşma yoluyladır. Bu, Tanrı'nın mükemmelliğinin kendinde kalmayıp dışa vurmasıdır. Bu felsefi yaklaşımlar, Tanrı'nın insan aklının ve duyularının doğrudan kavrayamayacağı, aşkın bir varlık olduğunu vurgular. O, kategorilerin hiçbirine dahil değildir. Madde, cins, tür değildir. Hareket, nefis, akıl değildir. İbn Sina'ya göre Allah'ın varlığının metafiziğin konusu olması mümkün değildir. Çünkü onun varlığı zatıdır ve zatı kavranamaz. Aklımız ve duyularımız doğası gereği hakikati parçalara bölerek idrak eder, bu da hakiki olan ile kendileri arasına kaçınılmaz olarak bir perde örer. Bu durum, Tanrı'nın insan idrakinin ötesinde olduğunu ve bu nedenle uzak hissedilebileceğini açıklar. Bir de bu kavramın karşıtı var, teşbih. Tanrı'nın yaratılmış alemde isim ve sıfatlarıyla tecelli etmesi, varlıkta görünür olmasıdır. Bu, onun içkinliğini, yani varlık içindeki varlığını ifade eder. Panenteizm kavramı, bu içkinlik ve aşkınlık dengesini anlamak için bir çerçeve sunar. Pan, her şey, en, içinde, theos, Tanrı anlamına gelir. Yani Tanrı, alemde içkindir, alem Tanrı'dadır, ancak Tanrı değildir. Tanrı aleme aşkındır, yani üstündür. Dolayısıyla Tanrı hem aşkın hem içkindir. İslam'daki teşbih anlayışı, panteizmdeki gibi Tanrı ile alemi özdeşleştirmekten veya deizmdeki gibi tamamen müdahalesiz bırakmaktan farklıdır. Onun kudretini, ilmini, hikmetini ve merhametini evrenin her zerresinde, her yaratılmışta görmek mümkündür. Bu da onun bize aslında ne kadar yakın olduğunu, varlığımızın her anında onun tecellileriyle kuşatıldığımızı hissettiren bir boyuttur. İlk bakışta burada bir çelişki seziyoruz. Eğer Tanrı aşkın, yani evrenin dışındaysa, o zaman nasıl içkin olabilir, yani evrendeki her şeyde varlık gösterebilir? İşte burada bir paradoksla karşı karşıya kalıyoruz. Bu çelişkinin, insan aklının sınırlılığından dolayı ortaya çıktığı söylenir. Tanrı'nın hem aşkın hem de içkin olması, onun her şeyin ötesinde olmasını ve aynı zamanda her yerde ve her şeyde bulunmasını sağlayan bir paradokstur. Din felsefesi bu durumu, Tanrı'nın doğasının, insan aklının kapasitesini aşan bir derinlik taşıması olarak ifade eder. İslam felsefesi ise bu gerilimi, mümini sürekli bir tefekkür ve keşif yolculuğuna iter, onu hem akılla hem de kalple aramaya teşvik eder. Bu durum uzaklık hissinin, aslında Tanrı'nın mutlak yüceliğinin ve insan aklının sınırlılığının bir sonucu olduğunu göstermektedir. Ancak bu uzaklık, aynı zamanda onu arama ve onun tecellilerini
keşfetme arzusunu tetiklemektedir. Bu bir tür manevi çekim yasası yaratır. Tanrı'nın erişilmezliği ona ulaşma arzusunu daha da güçlendirir. İşte sırf bu yüzden bile bu zor erişebilirlik insanda uzaklık hissini tetikleyebiliyor. İslam felsefesi bağlamında Tanrı kavramını ele aldık. Şimdi biraz daha özele inip İslam hukukuna bakmakta fayda var. Çünkü bu hukuksal çerçeve Tanrı'nın hayatımızın ne kadar içinde olduğuna dair önemli ipuçları sunuyor. Tanrı'nın manevi mesafesini sorgularken bir Müslüman olarak İslamiyet'e bakmamak, konuyu yüzeysel bırakmak olurdu. İslam sadece bir inanç sistemi değil, aynı zamanda bir yaşam nizamıdır. Ceza kanunundan medeni kanuna kadar hayatın her alanına nüfuz eden bir hukuktur. Zaten İslam'ın kelime anlamı teslimiyettir. Yasaları nettir, hırsızın eli kesilir, erkeğin birden fazla eşi olabilir, miras dağılımında bile erkek çocuğa 2 pay düşerken kız çocuğuna 1 pay düşer. Allah'ın Müslümanların ahlaki zorunluluklarının yanı sıra günlük hayatlarına, evlerinin içine, kardeşlerine ve eşlerine kadar hükmü vardır. Peki size şöyle bir soru sorsam ne cevap verirdiniz? Yaratıcı, Müslüman biri için bu kadar evinin ve hayatının içindeyken nasıl bir uzaklıktan ya da hasretten bahsedebiliriz ki? Bu sorunun cevabı tam da videonun merkezinde yer alıyor. Tanrı bize neden uzak? İşte şimdi sıra bu karmaşık uzaklık hissini daha derinlemesine anlamak için dini metinlerin ve yorumların izini sürmeye geldi. Kur'an son kutsal kitaptır ve Allah'ın kelamlarını doğrudan içerir. Oysa eski ahitte Tanrı'nın 10 emir gibi zina yapma, öldürme, çalma gibi temel emirleri ve hükümleri yer alsa da yeni ahitte İsa'nın sözleri ön plandadır. İsa, Tanrı'nın iradesini ifade eden bir elçi olarak kabul edilir. Ancak burada Tanrı'nın doğrudan sözleri yerine İsa'nın öğretileri, mucizeleri ve halkla olan etkileşimleri anlatılır. Ancak Hristiyanlık ve Yahudiliğin kutsal kitaplarına bakıldığında bunların zamanla değişmiş, kimilerinin kutsal kitaptan çıkarılmış olduğunu görürüz. Özellikle Hristiyanlıkta kutsal metinlerin belirlenmesi için konsiller düzenlenmiştir. Bu durum, ilahi kelamın yorumlanmasında insan faktörünün ne kadar etkili olabileceğini gösterir. Kur'an'ın değiştirilmesi söz konusu bile değildir. Çünkü Kur'an bizzat Allah'ın sözleridir ve koruyucusu da kendisidir. Bazılarınız şu an Tanrı ile uzaklık meselesini konuşacaktık, konu niye buralara geldi diye sorabilir. Öze ulaşmak için özün çevresini iyi bilmek gerektiğini savunuyorum. Eğer konuya ilkokul din kültürü seviyesinde bakarsak, Kur'an asıl olan deriz ve mesele kapanır. Böyle bir video çekmenin de anlamı kalmaz. Ama eğer şunu sorarsanız, işte o zaman bu video amacına ulaşıyor demektir. Kur'an'ın Allah tarafından korunduğu ayetlerce yazıyor. Ama yine de yanlış yorumlanmış olamaz mı? Tabii ki olabilir. Kur'an'ın korunması ve yorumlanması arasında önemli bir fark vardır. Kur'an'ın metninin Allah tarafından korunmuş olması, onun yanlış anlaşılmasının veya kötüye kullanılmasının önüne geçmez. İnsanlar, dini ve toplumsal çıkarları doğrultusunda Kur'an'ın mesajını bazen yanlış yorumlayabilirler. Bu, Kur'an'ın korunmuş olmasıyla çelişmez. Çünkü yanlış yorumlama metnin korunmasına bir zarar vermez. Aksine, insanların farklı bakış açılarıyla metni anlamaya çalışmalarıyla ilgilidir. Ancak bu yorumlar bazen ilahi maksadın dışına çıkarak asıl mesajdan uzaklaşılmasına yol açabilir. Hümeyni'nin İslam ya siyasettir ya da hiçbir şeydir demesi ve bugün İran rejiminin geldiği nokta, dini metinlerin nasıl yorumlanıp iktidar aracı olarak kullanılabildiğini açıkça bize gösteriyor. Bu sapmalar, inananın Tanrı ile arasına bir perde çekebilir, uzaklık hissini derinleştirebilir. Aslında tüm bu konulara değinmemin sebebi, konunun biraz daha çekirdeğine inmekti. Bu kadar katı kurallara, şeriata sahip bir din olan İslam'da, Kur'an-ı Kerim'i kutsal kitabı kabul eden Müslümanların ödülü nedir? Cennet mi? İslam'da cennete gitmek, iman etmek ve Allah'ın emirlerine uymakla mümkündür. İbadetler yalnızca bireysel değil,
toplumsal düzeni sağlamak için de önemlidir. 5 vakit namaz, oruç, zekat gibi farz ibadetler hem Tanrı'ya yakınlaşmak hem de ahlaki sorumlulukları yerine getirmek açısından gereklidir. Her birinin kendine has bir felsefesi vardır. Oysa Hristiyanlıkta Tanrı ile kişisel ilişki ve iman öne çıkar. İbadetler genellikle dua, kilise ayinleri ve yardımseverlik gibi bireysel düzeyde gerçekleşir. Yahudilikte de ibadetler zorunludur, ancak toplumsal sorumluluk ve Tanrı'ya itaat daha belirgindir. İslam'da ibadet zorunluluğu, toplumsal düzen ve adaletin sağlanmasında önemli bir rol oynarken, diğer dinlerde daha çok kişisel iman ve Tanrı ile ilişkiyi güçlendirmeye yöneliktir. Ancak namaz kılmak, İslam'da çok daha derin anlamlar taşır. Bu sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda Tanrı ile ilişkiyi güçlendirmeye yönelik hayati bir ibadettir. Namaz, bireyin Tanrı ile olan bağını pekiştiren, manevi temizliği sağlayan, günahların affedilmesini dileyen ve Allah'a sürekli bir yakınlık arzusu taşıyan bir eylemdir. Sırf bunları düşünmek bile namaz sonrası insanda psikolojik bir rahatlama yaratır. Bu duygu, rahatlama ile hüznün arasında adeta bir arınma halindedir. Semavi dinlere baktığımızda Hristiyanlık ve Yahudilik Tanrı ile bir bağ kurulmasını amaçlar ve bu bağda keskin bir hukuksal zorunluluktan ziyade daha çok kişisel bir yönelim söz konusudur. İslam'daki ibadet çeşitlerine baktığımızda ise Tanrı ile birebir bağ kurulmasını sağlar ancak temelde bir zorunluluktur. Bu zorunluluk hali bazen ibadetlerin özündeki manevi derinliği gölgeleyerek Tanrı ile kurulan ilişkinin bir vazifeye indirgenmesine yol açabilir mi? İşte uzaklık hissinin kökeninde bu soru yatıyor olabilir. Schopenhauer, insan öleceğinin bilincine sahip olan tek varlıktır der. Bu bilincin, yani kafamızın üstünde kara bulut gibi duran ölüm gerçeğinin varlığı, insanları büyük ölçüde dine yönelten temel bir kavramdır. Çünkü dini öğretilerde ölümden sonra hayat vaadi anlatılır. Sırf bu öğretilere bakılarak bile Allah'ın kullarını cennetine almak istediği yorumu çıkabilir. Ancak tüm bu öğretilere, kaidelere, şeriata harfiyen uymak, insanın iç huzurunu ve evreni yaratan aşkın varlıkla yakınlığını pürüzsüz kılmıyor. Hatta bazen bu katı kurallar ve cennet beklentisi, insanın içsel bir bağ kurma arayışının önüne geçerek, Tanrı'yı ulaşılmaz, sadece kurallar koyan bir otorite olarak algılamasına neden olabilir. Bu da Tanrı'ya duyulan o derin hasret ve uzaklık hissini körükleyebilir. Yaptığım tüm araştırmalar, okumalar ve içsel sorgulamalar, günümüz dinlerinin, özellikle de İslamiyet'in yaşama biçimlerinde derin bir noksanlık olduğunu gösteriyor ve hissettiriyor. Nasıl ki Tanrı ile sözleşme yapan İsrailoğulları, tarihleri boyunca birçok kez sürgüne uğrayıp dini kırılmalar yaşadıysa, nasıl ki 14. yüzyılda Avrupa'yı kasıp kavuran kara veba, Hristiyanlarda dini ve kiliseleri sorgulamaya, inançlarında zedelenmeye yol açtıysa, bugün İslamiyet'in hakim olduğu coğrafyalarda yaşanan katliamlar, çocuk ölümleri, zulümler de Müslümanlarda derin bir inanç zedelenmesine yol açıyor. Açmalı da. Bu acı tablolar sadece vicdanımızı değil, inancımızı da sorgulatıyor. İşte tüm bunlar inanç kırılımlarına ve Tanrı'nın bizlere uzak olduğu hissini güçlü bir şekilde yaşatıyor. Bilimsel gelişmelerin, kozmoloji veya evrim teorisi gibi konuların dini dogmaları sorgulatması, eskiden sorgulanmayan bazı öğretilerin modern bilgi ışığında yeniden değerlendirilmesi zorunluluğu, inançta çatlaklar oluşturabiliyor. Sosyal medyanın bilgi akışını hızlandırması, farklı inanç sistemleriyle, ateizmle ve agnostisizmle karşılaşma imkanının artması da geleneksel inanç anlayışlarımızda sarsıntılar yaratıyor. Özellikle genç nesillerin bu tür olaylar karşısında nasıl zorlandığını, neden bunlar oluyor? Madem Tanrı var, neden bunlara izin veriyor? Gibi soruların insanları dinden uzaklaştırmasa bile Tanrı ile aralarına nasıl bir mesafe koyduğunu görüyoruz. Bu videoyu hazırlarken herhangi bir soruya kesin bir cevap bulmak için yola çıkmadım. Aksine sorgulamanın beni bir cevaba götürmesinden ziyade bir anlam arayışına sürüklemesini temel aldım. Burada amacım dinleri kıyaslamak değil,
İslam'ın geçmişinin ve bugününün bize yansımasını İslam felsefesi bağlamında ele almaktı. Tanrı'nın aşkınlığı ve içkinliği arasındaki bu karmaşık dengeyi modern dünyanın getirdiği çelişkilerle harmanlayarak neden Tanrı bize uzak hissini yaşadığımızı anlamaya çalıştım. Şu an videonun bu dakikasında, bu saniyesindeysen, sen de bu anlam arayışının içindesindir ve içinde bir yerlerde seni yakalamışım demektir. Umarım ki söylemlerimin bir hedef alma, alçaltma ya da yüceltme olmadığını anlamış, dini inancın en iyi kişisel deneyimlerle içselleştirilebileceği sonucuna varmışsındır. Belki de Tanrı'ya olan yakınlık, dışarıdaki kurallarda değil, içsel bir yolculukta, samimi bir sorgulamada gizlidir. Unutmayın, bu sorgulama cesaret ister. Zira konfor alanımızın dışına çıkıp, içimizdeki en derin sorularla yüzleşmemizi gerektirir. Buraya kadar benimle bu sorgulamalara eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Başka bir sorguda görüşmek üzere.